Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Bu 2 yıllık süreç içerisinde sosyal medya kanallarımızda 30'dan fazla fırlatma rampası inceledik. Bu yüzden yatırımcılara sağladığı faydalar ve kayıplar noktasında oldukça fazla gözlemimiz oldu. Bu içeriği hazırlarken gönül rahatlığıyla fırlatma rampalarına dair Türkiye'de bilgi ve yorum kapsamında öncü bir oluşumuz diyebilirim. Daha önce de birkaç space'te avantajlarını, dezavantajlarını anlattık arkadaşlar. Ama baktık ki bu konuda hiçbir mecrada kapsamlı bir içerik yok. Biz de vakit kaybetmeden bu içeriği hazırlamaya başladık. Bu videoyu izledikten sonra fırlatma rampalarında nelere dikkat edilir, hangi metriklere bakılır, şu aşamada hala kazandıran sistemler mi, bütün bunların cevaplarına sahip olacaksınız. Videoya başlamadan şunu da söyleyelim, bu videonun hazırlanmasında diğer videolarımızda olduğu gibi Bülent Hoca bize yardımcı oldu. Ayrıca aylardır fırlatma rampalarının ayı piyasasında ne kadar riskli olduğunu çeşitli etkinliklerde ve space'lerde insanlarla paylaşıyor. Dolayısıyla bu videoda da Bülent Hocam'dan faydalandık. Katkılarından ötürü teşekkür ediyorum buradan. Kriptoda her yeni format deneysel arkadaşlar. DeFi deneysel, NFT deneysel, DAO deneysel, fırlatma rampaları da öyle. Bunlar bütün dünyanın mutabık olduğu tanımlara ulaşmış, kavramsallaşmış teknolojiler değil henüz. Çok niş bir alanda peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur diye ortaya çıkmış yeni fikirler. Dolayısıyla batabilir, çıkabilir. Böyle yeni fikirler başlangıçta rağbet görür, bir hype oluşur, bazıları kalıcı olur, binlercesi silinir. Fırlatma rampaları da başlangıçta gerçekten bize de heyecan verici gözüküyordu. Biz de birçoğunu deneyimledik. Ayrıca sadece inceleyip kullanmadık, piyasanın rampaları nasıl absorbe ettiğini, olumlu ve olumsuz süreçlerde nasıl etkilendiğini, kullanıcıların nelerden memnun kalıp nelerde hayal kırıklığına uğradığını gördük. Bazı deneysel cevapların bulunması için de maalesef bunların yaşanması gerekiyordu. Bu veriler sonucunda gelin şu fırlatma rampalarını önce bir anlayalım, ondan sonra da akıbetini konuşalım arkadaşlar. Umarım bu video bütün sorularınıza cevap olur. Kripto yatırımcılarına halka arzdan daha erken erişim sağlayarak yeni projelerin fon toplamasına yardımcı olmayı amaçlayan platformlar arkadaşlar. Bu sayede yatırımcılar projelerin jetonlarını çok daha düşük bir fiyata alabiliyorlar. Neden ihtiyaç duyuluyor buna? Çünkü proje ekiplerinin her şeyi bilmesini beklemek saçmalık olur. Topluluk yönetimini bilmeyebilir, jeton ekonomisini bilmeyebilir. Fırlatma rampaları işin bu kısmını daha iyi bildiği için onlar projelere yardımcı oluyorlar. Temel mantığı bu. Hatta biz de bazı projelere danışmanlık yaparak jeton ekonomilerini değiştirmelerine yardımcı olmuştuk arkadaşlar. Neden? Çünkü onların işi projeleri incelemek veya profesyonel yatırımcı olmak değil. Onların işi temelde bir proje geliştirmek. Herkes yeni bu sektörde. Dolayısıyla faydalanabilecekleri platformları kullanmak istemeleri çok normal. Tabii ki fırlatma rampalarının çok daha fazla özelliği var ama biz bugün tanımlamalar yapmak yerine avantajlarını ve dezavantajlarını konuşacağız. Bunları anlatırken de hiç bilmeyenler zaten bunların ne olduğunu anlamış olacak. Fırlatma rampalarında rug pull yaşanma olasılığı bir hayli düşük. Neden düşük? Çünkü bu adamların en büyük meselesi bünyelerinden insanların kazançlı çıktığı projeler çıkarmak. Yapabilecekleri en büyük marketing bu olur. Örneğin Bluezilla'dan bir proje çıkmış, çok bilinen bir fırlatma rampası. Ama bir dolandırıcılık vakası yaşanmış, millet parasını kaybetmiş. Şimdi aynı fırlatma rampasından yine gönül rahatlığıyla projelere girer misiniz? Girmezsiniz değil mi? O yüzden bu adamlar da bünyesinde çıkacak projelerin şeceresine kadar bakıyor. İnce eleyip sık dokuyorlar ki böyle vakalar yaşanmasın. Çünkü öteki türlü en çok zararı onlar görür. Bahsettiğimiz konuya örnek olacak bir olay Launchpool'da yaşanmıştı. Ancak bünyelerinde yer alan başka bir projeden airdrop vererek insanların mağduriyetini giderdiler. Bir başka çözüm şeklinde de yine bir rug pull vakasıyla karşılaşıldı diyelim. İçerideki fırlatma rampası yatırımcıları proje yok olmasın diye o düşen projenin jetonunu alarak değer yükseltiyorlar ve yine bu yolla mağduriyeti giderebiliyorlar. Arkadaşlar ilk maddede de belirttiğimiz gibi standart yatırımcının projeler hakkında erişemediği birçok bilgiye fırlatma rampaları erişebiliyor. Bu sayede de projelere dair daha öngörülü davranabiliyorlar. Peki bu öngörü ne işe yarıyor? Bu sayede uzun vadede fiyat istikrarı sağlayabileceğini düşündükleri projeleri kendi fırlatma rampalarına dahil ediyorlar. Bünyelerinde bulunan profesyonel ekipler sayesinde de gelecekte gerçekten var olabileceklerini düşündükleri projeleri seçmeye özen gösteriyorlar arkadaşlar. Projelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurun ekibin çalışması olduğunu her incelememizde söylüyoruz arkadaşlar. Normal bir yatırımcıysanız projede yanlış gideceğini düşündüğünüz bir durum olursa ekibe doğrudan ulaşmak pek mümkün olmuyor. Bu noktada fırlatma rampaları ise doğrudan iletişim kurmak için gayet yeterli imkanlara sahipler. Çünkü unutmayın, içlerinden çıkan projeler başarılıysa onlar da başarılı. Bu yüzden ekiplere direkt baskı yapabiliyorlar.
Düşünün ki bir kapital firmasısınız ya da yüklü miktarda paranız var. Balinasınız yani. Henüz piyasaya çıkmamış bir projeye yatırım yapmadan önce araştırmanızı yaparken neye bakarsınız arkadaşlar? Jeton ekonomisine, değil mi? Kripto projelerin ekiplerinde genelde teknik anlamda donanımlı insanlar yer alıyor. Bu adamlar yazılımcı arkadaşlar. Yatırımcı bulabilmeleri için fırlatma rampaları, jeton ekonomilerindeki problemleri ekiple iletişime geçerek erkenden düzeltebilir. Çünkü hayatlarında ilk defa tokenize oluyorlar. O yüzden desteğe ihtiyaçları var. VC'ler yani risk sermayesi şirketleri genelde düşük fiyatlardan alım yapabilmek için yüklü miktarda yatırım yaparlar. Bu küçük yatırımcının yapabileceği bir şey değil normalde. Çünkü ön satışlara katılabilmek için en az 50 bin 100 bin dolarlık bir paranızın olması lazım. Doların ülkemizdeki karşılığını hesaba kattığımızda da bu oldukça fazla bir miktar. Ancak fırlatma rampaları sayesinde küçük yatırımcının da düşük fiyattan alım yapmasının önü açılıyor. Topluluklara bu imkanı sağlamasıyla da herkes bir yerde küçük VC'lere dönüşebiliyor desek yanlış olmaz. Arkadaşlar bir yandan da VC'ler 1 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiği zaman bunu bir tane VC yapmış oluyor. Ama küçük yatırımcılar işin içine girince belki de binlerce insan alım yapmış oluyor. Bunun sonucunda da hem projenin bir yatırımcı topluluğu oluşuyor ki topluluk oluşturmak projeler için çok önemli, hem de projelerin akıbeti sadece birkaç VC'nin elinde olmamış oluyor. Öteki türlü iş VC'lerin eline kaldıysa, bir de kilitleri de çabuk açıldıysa az sattılar ha satacaklar diye diken üstünde beklemekten başka çare yok. VC firmaları birçok projeye yatırım yapıyorlar. Bunları portföylerini incelediğimizde görüyoruz. Ancak bu demek değil ki piyasadaki her iyi projeye yatırım yapabiliyorlar. Bunu daha önceki videolarımızda da sık sık anlattık. O yüzden hızlıca geçeyim arkadaşlar. Bu firmaların da ekipleri ve bütçeleri sınırlı. Her projeye yatırım yapamazlar. Bu noktada da fırlatma rampaları büyük sermayeye erişemeyen kaliteli projeler için kurtarıcı olabiliyorlar. Arkadaşlar rampalar projelerde rampaları öne çıkarıyor. Yani iyi bir fırlatma rampasından çıkıyorsa bir proje lansmanı büyük oranda başarılı geçer. Bir rampadan çok sayıda iyi proje çıktıysa bu doğal olarak yatırımcıya güven verecektir. Bu sayede iki tarafta çok geniş kitlelere ulaşacak veya büyük toplulukların oluşması çok daha kolay bir hale gelecektir. Gelelim bu kez de fırlatma rampalarının eksi taraflarına. Tahsis alma konusuna gelirsek bazı rampalarda garanti alım yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü projelerin rampalara satış yapmak için ayırdığı belirli bir yüzdelik pay var. Eğer kaliteli bir rampadan çıkıyorsa bir proje, katılım çok olacağından herkesin alım yapması imkansız hale geliyor. Normalde belki 100 dolarlık alım yapabilecekken eğer proje kaliteli ise talepten dolayı maksimum 20-30 dolarlık alım yapılabiliyor. O da çekiliş sonucu size çıkarsa. Yani elinizde yüklü miktarda o fırlatma rampasının jetonundan tutsanız dahi %100 alacaksınız diye bir şey yok maalesef. Diyelim tahsis hakkını kazandınız arkadaşlar. Ancak her zaman olmasa da bu süreçte ilk gelen ilk alır diye bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Adından da anlaşıldığı gibi belirtilen zamanda web sitesinde işlemi yapmazsanız hakkınızdan faydalanamayabilirsiniz. Ayrıca bazen aşırı yoğunluktan dolayı sistemin kilitlenmesi gibi tatsız durumlarda yaşanabiliyor. Alım hakkı kovaladığımız proje bir de Ethereum tabanlıysa hayırlısı olsun. Madencilerin doğasında parayı veren düdüğü çalar mantığı olduğu için normal olarak en çok parayı vereni öne alıyorlar. Dolayısıyla 10-20 dolarlık alım hakkı için 50-100 dolarlık işlem ücretleri çıkarabiliyor. Yani küçük yatırımcı için Ethereum ağındaki rampalar çok cazip olmayacaktır. Rampaların deneysel olduğunu başlangıçta söyledik. Yani bu konseptte her yeni proje kendine ait farklı fırsatlar sunuyor. Şu aşamada projelerin tokenını aldıktan sonra size garantili alım hakkı veren projelere yönelmeniz daha sağlıklı olabilir arkadaşlar. Bu durumun en büyük sebebi piyasalar kötüyken kimsenin yeni çıkacak bir projeye yatırım yapmak istememesi. Yeni projelere yatırım yapmayacaksanız da bir fırlatma rampasının jetonunu elinizde tutmanın çok bir anlamı kalmıyor. Sonuç olarak bu platformlar yeni proje çıkarmadığı için durgunlaşıyorlar. İnsanlar da artık fırlatma rampalarından hayır gelmeyeceğini düşündükleri için ellerindekileri satıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden piyasa yönü aşağıyken en çok fırlatma rampaları zarar görür. Bunlar asla göz ardı edilmemesi gereken şeyler arkadaşlar. O yüzden hep söylüyoruz, neye yatırım yapacaksak önce araştırmamızı sağlam yapacağız. Aslında böyle dönemlerde daha az risk taşıyan jetonlara yönelmek çok daha iyi olabilir. Piyasalar düşüşteyken bazı çok iyi projeler kilit salınımını, yol haritasını tamamlayıp kendini gösterme sürecine çok yakınken makul bir alım fırsatı verebiliyor. Rampanın jetonunu almak içinse en uygun zamanlar fiyat düşüklüğü dolayısıyla adetiniz çok olacağından ayı zamanları. Bunu da söylemiş olalım. Fırlatma rampaları ilk çıktığında yüzlerce vardı, şimdi binlerce. Buralardan A kalite bir proje çok az çıkıyor ki hangisinin bizim yatırım yaptığımız rampadan çıkacağını önceden bilemeyeceğimiz için artık kazanma şansımız çok düşük. Bu binlerce rampadan 10 binlerce yeni proje çıkıyor ve bunların 100x yaptığı dönemler sona ereli uzun zaman oldu. Artık insanlar nokta atışı alımlar yapmak zorunda. Fırlatma rampalarına katılan insanlar uzun vadeliden ziyade daha çabuk kar peşinde ve satmaya meyilli yatırımcılar arkadaşlar.
Birkaç x yapsın hemen satayım mantığında hareket ediyorlar. Bu cepte kalsın. Diğer taraftan projeler çıktığında siz kazancı garantilemiş olmuyorsunuz. Niye? Çünkü erken yatırımcı olduğunuz için aldığınız mal tabiri caizse size taksit taksit geliyor. Yani gün sonundaki manzarada erken yatırımcılar ellerindekileri satamadığından dolayı fiyat şişiyor. 10x'i 20x'i görüyorsun ama satamıyorsun. Niye? Çünkü kilitli. Kilitler açıldığında da satış baskısından dolayı bütün kazancın sıfırlanıyor. Siz de elinizdeki düşük miktardaki jetonları sattıkça aslında ana paranızın 100x yapmadığını yavaş yavaş anlıyorsunuz. Projelerin 100x, 200x yapması kazancı garantilediğimiz anlamına gelmez demiştik. Birçok projede kilit salınımları 1-2 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreç içerisinde piyasadaki hareketler, projenin gelişimi gibi birçok sebeple fiyat sürekli olarak değişecektir. Rampalar manipülatif bir dille yatırımcıları yanıltıyorlar arkadaşlar. Projelerin kilit salınımları daha bitmeden 100x yaptı, şu kadar kat getirdi gibi söylemlerle sizi etkilemeye çalışıyorlar. Sonra doğal olarak bu rampanın çok karlı olduğunu düşünerek hareket edip o zaman biz de girelim buraya diyorsunuz. Ayrıca manipülasyon yaptıkları tek nokta bu değil. 30 proje çıktı diyelim. Yalnızca 1-2 tanesi 100x, 200x yapabiliyor. Sonra bunlar da bu kazancın ortalamasını alıp buradan çıkan projelerin çok karlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Yüksek kazanç getiren projelere girmemiş olanlar hep zarardalar. Bunları görün arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun kolay para diye bir şey yok. Maalesef de bunları yaşayarak görüyoruz. Fırlatma rampası da kullanacak olsanız giriş seviyesi dahi olsa yatırım yapmayı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Rampalar projeleri incelerken inceleyip sık dokuyor demiştik. Ama bu durum onların da yanılmayacağı anlamına gelmez. Ki çoğu zaman böyle durumlar yaşanıyor. Bu yüzden rampalardan alım yapmasanız bile temel düzeyde yatırım bilgisine ihtiyacınız var. Ne demiştik arkadaşlar? Rampalardan çıkan projeler henüz fikir aşamasındalar. Dolayısıyla bunlara girip projelerin olgunlaşmasını ve değerlenmesini yıllarca bekleyebilirsiniz. İşin gerçekçi tarafı da bunların karlı olacağının bir garantisi yok. Geçen sene piyasaya yaklaşık 10.000 yeni proje çıktı. Proje sayısı arttıkça, yani yatırımcılar paralarını farklı projelere dağıtmaya devam ettikçe 100x potansiyelli projelerin sayısında ciddi bir azalma baş gösterecek. Bu yüzden fırlatma rampaları da olsa, ön satışlar da olsa artık yeni projelerde kısa vadeli karlılık beklentimiz çok yüksek olmamalı arkadaşlar. Shitcoin'lerin bile 100x yaptığı devir geride kaldı. Arkadaş o kadar konuştum, anlattım. Peki biz ne yapacağız? Nasıl para kazanacağız? Zaten piyasa düşük diyorsanız önerimiz şu. Farklı konseptleri düşünün. Piyasa çok dinamik ve değişken. Projeler bugünü yakalamazsa ileride yok olmaya mahkum olacaklar. Kozmos ekosistemindeki airdrop veren projelere yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca şahane stake ödülleri var. Girip kurcalayın. Bu alanda Kriptopedia'yı takip edin. Türkiye'de Kozmos'u en iyi oradan öğrenirsiniz arkadaşlar. Biz zaten haftaya Kozmos ekosisteminden Juno Network'ü inceleyeceğiz. Orada ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yatırımınızın küçük bir kısmını kademeli olarak fırlatma rampalarına yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar şu an ayıdayız. Ne kadar süreceği belli değil ve bu projeler en riskli grupta yer alıyor. Eğer ben bu riski alırım diyorsanız ucuzdan aldığınız için çok daha fazla adetiniz olacak. Bu adada bunların ekmeğini yiyeceksiniz. Tercih sizin. Yatırım kendi araştırmanızı yapmaktan geçer. Artı ve eksileri önünüze koyarak doğru yatırımı kendiniz bulmalısınız. Arkadaşlar umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorun arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.